Bir gün bir arkadaş geldi yanıma, dedi ki hocam dedi ya, evlendik aradan birkaç zaman geçti dedi. Eşim dedi böyle saksıdaki kaktüs gibi bana davranıyor dedi. Yani buz gibi dedi. Hiç ilgi göstermiyor, hiç bana bakmıyor, arada soluyor gidiyor dedi. Ne yapmam lazım dedi. Dedim ki bu dünya çok debdebeli, çok dalgalı. Dışarısı tımarhane gibi, çok yorucu. İnsan çıldırıyor, çok yoruluyor, çok üzülüyor, çok ağlıyor. Vallahi bu insana sığınacak bir liman lazım. ...25. lema, Hastalar Risalesi 21. deva. Ey hasta kardeş! Senin hastalığında maddi elem var. Var mı? Var, kolum ağrıyor. Bak kolunu sakatlayan bir abimiz var burada. Maddi elem var mı? Var değil mi? Ödem var, ağrı var, sızı var. Evet. Fakat o maddi elemin tesirini izale edecek ehemmiyetli bir manevi lezzet seni ihata ediyor. Yani hastalıkta maddi bir elem var. Ama iman varsa hastalığın içinden çıkan öyle bir manevi lezzet var ki o maddi sıkıntıları, acıları izale ediyor. Yani yok ediyor. Sadece biraz vesveseden, evhamdan dolayı dünyanın ahvalini gözümüzde fazla büyütüyoruz. Bir gün bir arkadaş geldi de öyle biraz fazla vaveyla ediyordu. Ah şöyle oldu, dünyam böyle oldu diye. Dedim ki dostum biraz fazla abartıyorsun. Dünya bu kadar abartılacak bir şey değil. Nereden belli dedi dünyanın bu kadar abartılacak bir şey olmadığı? Şu ayetten belli dedim. Bak ayeti dinle. Dünya hayatı oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Asıl hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur. Ankebut suresinde geçiyor. Yani dünya ne gibi biliyor musun? Bir evcilik oyunu gibi. Allah Allah. Şimdi evcilik oyununda 2 tane çocuk kavga ediyor oyuncaktan dolayı. Anne babası gelip kızıyor mu? Ya oğlum altı üstü oyun ya. Niye kavga ediyorsunuz deyip azarlıyor mu? Azarlıyor. Dünyada aynı öyle bir oyun. Sadece biraz biz büyüdük, biraz da evler büyüdü. Ama oyun biter bitmez bizi oyuncakların içinden söküp alıp götürecekler. Hiç böyle abartılacak bir olay değil. Allah Azze ve Celle bunu da anlayalım diye hastalığın içerisindeki derin lezzetleri bize veriyor ki dünyanın sıkıntıları az ve vesvese olduğunu anlayabilelim diye. Buyurun. Çünkü peder ve validen ve akraban varsa çoktan beri unuttuğun gayet lezzetli o eski şefkatleri senin etrafında yeniden uyanıp çocukluk zamanında gördüğün o şirin nazarları yine görmekle beraber. Bak şimdi olayı anladınız mı? Hasta birisinin alacağı lezzetlerden birisini söylüyor. Nedir o lezzet? Annen, baban, etrafın, herkes senin etrafında pervane oluyor değil mi? Ne olduğun için? Hasta olduğun için. Şimdi biz küçükken hastalığı dört gözle beklerdik böyle. Çünkü annemiz bize öyle bir şefkat gösterirdi. Ya şimdi normal günlük rutininde annenin yanında terlik oluyor. Ama hastalığın şefkatinde bu kalkıyor. Bir de doktora götürüyor. Bir de her doktorun çıkışında ne vardı biliyor musun? Bir hamburger, bir muz vardı. Şimdi bunlar böyle meccanen bol bol olduğu için, bedavadan olduğu için insanlara büyük lezzet gelmiyor. İyi ki biz çocukken bunları tane tane yemişiz. O kadar büyük lezzet veriyor ki. Bak Murat nasıl kafa sallıyor. Allah razı olsun. Şimdi o yüzden hastalığı neyle beklerdik biliyor musun? Dört gözle beklerdik. Çünkü hastalandığımız anda önce doktora gidilecek. Oradan hamburgerciye gidilecek. Oradan da bir tane muz alınacak. Oradan eve gidilecek. Yani biz güya yatardık orada dinlenelim diye ama o hikaye asıl gözümüz nerede? Anne hamburgeri ne zaman getireceksin? Anne muzu ne zaman getireceksin? Ya o kadar lezzet verirdi ki hastalık böyle ikramiye gibi gelirdi. Geçen bir tane ihtiyar birisi söyledi. Dedi ki hasta olup etrafımdakilerin bana ilgi göstermesini o kadar istiyorum ki anlatamam dedi. Yani etraftan ilgi görmemek öyle üzmüş ki talep ettiği şey hastalık. Allah Allah. Şimdi insanlar hastalandığında tam çocuğa dönüyor. Doğru mu? Bak kuvvet oradan geliyor. Bir çocuklukta nasıl kuvvet var? Etrafındaki herkes sana hizmetkar oluyor. Çocukken. Allah Allah. Az önce anlattığım hadise gibi. Şimdi hastalık zamanı da öyle. Hastalık zamanında insan çok aciz oluyor ve çocuklaşıyor. Ve birden yakınlarının her birinin içinden ne fışkırıyor? Şefkat fışkırıyor. Hastalığın ızdırabını onların şefkati bastırıyor. Sadece burada ince bir perde var. O perdeyi yırtmamız lazım. Civciv doğar doğmaz tavuğu etrafına pervane edecek şefkati içine koyan kim? Allah. Hatta civcivi büyüyünce tavukta o şefkat yok dedik. Sen sağlıklıyken o kadar şefkat var mı etraftan? Yok. Ama hastalanıp acizlenince o şefkat geliyor mu? Geliyor. Kimlerin eliyle geliyor? Annenin, babanın, arkadaşının, komşunun eliyle. Bir perde yırttığında tam hastalık anıyla şefkati yan yana aynı anda denk getirenin Allah olduğunu göreceksin.
Hastalığın içindeki manevi lezzete bak. Seni okşayanların her birisi aslında Allah'ın emriyle o işi yapıyor. Sana hamburgeri, muzu aldırtan bizzat Allah Azze ve Celle'nin ta kendisi. Yani anne perdesinde de takılmamamız lazım. Anlıyor musun? Etrafında arkadaşların geldi yardım ediyor. Onların perdesinde takılmamak lazım. Dün hastaneye gittin, birkaç arkadaş da sana nezaret etti. Ama onların perdesini yırttığında aslında sana bakan Allah'tı. Hastalığı göndererek hangi lezzeti almanı istedi? Etrafındakilerin içinden fışkıran şefkat lezzetini almanı istedi. Anladınız mı? Hastalığın içinden çıkan lezzet. Bakın az önce dediğim cümle biraz hızlı geçtik ama önemliydi. Bir ihtiyar adam şöyle diyor. Yeniden hasta olup etrafımın bana şefkat göstermesine o kadar ihtiyacım var ki hasta olmak istiyorum diyor. İnanılmaz bir şey ya. İnanılmaz. Bir gün bir arkadaş geldi yanıma, dedi ki hocam dedi ya. Evlendik, aradan birkaç zaman geçti dedi. Eşim dedi böyle saksıdaki kaktüs gibi bana davranıyor dedi. Yani buz gibi dedi. Hiç ilgi göstermiyor, hiç bana bakmıyor, arada soluyor gidiyor dedi. Ne yapmam lazım dedi. Dedim ki hasta ol, hasta. Çünkü hasta olduğun anda değil mi? O da sana şefkat gösterecektir. Görüyor musunuz? Olaya bak, olaya. Etrafındakileri pervane yapmak istiyor musun? Ne olman lazım? Hasta hasta. Allah Allah. Şimdi küçükken çocuk okuldan kaçacak. Ama bizzat kaçarsa eve gittiğinde paparayı yer. Ne yapıp kaçıyor? Biraz tebeşir tozu. Ateşi 39'lara. Öyle mi? Ondan sonra ne hoca bir şey diyebiliyor ne anne bir şey diyebiliyor. Hastaya kim ne diyebilir? Çünkü hasta birisi olduğu anda Allah Azze ve Celle şefkat yardımını gönderip herkes etrafına pervane ediyor. Bak hastalığın içindeki berekete bak. Buyur. Çok gizli, perdeli kalan etrafındaki dostluklar hastalığın cazibesiyle yine sana karşı muhabbettarane baktıklarından. Bak şimdi hastalık geldiği anda herkes etrafındaki dostluklar bile nasıl bakıyor sana? Muhabbetle bakıyor. Şöyle bir soru sorayım, filmlerin de ana konusudur. Küs olanlar filmde ne olunca barışıyor? Hastalık olunca. Babam ve Oğlum'u izlediniz mi? Bugün de böyle film tanıtım serisi gibi oldu değil mi? Babam ve Oğlum'u izlediniz mi? Bak şimdi adam işte evden kaçmış, geri memleketine dönüyor. Torununu da getiriyor ama despot bir dede var. Yani adamın babası hiç yüz vermiyor falan. Ne zaman barışıyorlar? Çocuğunun hasta olduğunu öğrendiğinde. Bak hiç yüz vermeyen, tebessüm etmeyen o adam, o despot adam ne zaman ah evladım, canım evladım bak yine ağlayacak. O filmi izleyenler ağlıyor. İsmail ağlayacaksın mı? Yapma lütfen. Şu an o modda değiliz. Ne zaman barışıyorlar? Çocuğun hasta olduğunu öğrenince barışıyor. Pişmanlıklar duyuyor, gömleğini yırtıyor. Gitme deseydim, şöyle deseydim, böyle deseydim. Dur diye. Evet. Efendim? Açaydım kollarımı değil mi? Öyle diyor değil mi? Allah Allah. Nice gizli kalmış dostluklar, ihtiyaç duyduğum merhametler ne zaman filiz bulup gökyüzüne çıkıyor? Hasta olduğunda. Allah Allah. Çok enteresan değil mi? Ben de öyle birinin hasta olduğunu duyayım. Hemen arayasım geliyor. Sonra bir fark ediyorum diyorum ya ne kadar zamandır aramamışım meğer diyorum. Ama hastalık hemen aratıyor. Diyorum var mı elimizden gelen bir şey? Allah Allah. Buyurun. Elbette onlara karşı senin bu maddi elemin pek ucuz düşer. Şimdi demek ki hastalık bir şeyi celbediyor. Merhameti celbediyor. Merhamet. Bak bu merhamet var ya. Yani Allah'ın merhametini celbediyorsun ama Allah kimlerde tecelli ediyor? Etrafındakilerde tecelli ediyor. Bakın bir insanı tehdit ederek yaptıramayacağınız bir işi merhametle yaptırırsınız. Mesela çok annemiz var, çok hanımefendiler var. Her insanda olduğu gibi onların içerisinde de üşengeç var mıdır? Vardır değil mi? Gece tehdit et, uyan desen uyanır mı? Uyanmaz. Bak tehdit etsen uyanmaz. Ama çocuğu ingat etsin uyanıyor. Tehdit ederek insana yaptıramayacağın bir işi merhametle yaptırabiliyor musun? Yaptırıyorsun bak. Hastalıkta böyle bir kuvvet var. Acizliğin kuvveti. Etrafındaki bir insana defalarca bir meseleyi anlatsan yaptıramayacağını hastalandığın anda merhametlerini celbedip yaptırabiliyorsun. Allah Allah. Şimdi o hastalıkta en çok celbedilecekler ne biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle'nin merhamet teline dokunuyorsun. Yani insanların merhametini bu kadar celbeden Allah'ın merhametini de tabii ki celbedecektir. Tam Allah'ın merhamet teline dokunuyorsun. Öyle olunca ne oluyor biliyor musun? Olmaz işler oluyor. Hastaların duasının makbul olmasının sebebini anlatıyorum. Yani ne oldu da makbul oldu yani? Ben dün de dua ettim. Aynı Allah'a dua ettim. Hastalandım yine dua ettim ama hastalanınca duası daha makbul deniliyor. Neden daha makbul? O kadar insanın merhametini nasıl celbediyorsun? Allah'ı celbettiğin için Allah zaten onların içine şefkat koyuyor. Demek hastalanınca otomatikman insan Allah'ın merhametini celbediyor. Şafi ismine aynı olacaksın ya o yüzden. Öyle olunca ne oluyor? Olmaz işler oluyor. Bak bu dünya çok debdebeli, çok dalgalı. Dışarısı tımarhane gibi, çok yorucu. İnsan çıldırıyor, çok yoruluyor, çok üzülüyor, çok ağlıyor. Vallahi bu insana sığınacak bir liman lazım. Hasta olduğunda anlıyorsun onu. Kolun kalkmıyor, gözün kalkmıyor, ayağın kalkmıyor. Elini açıp bir dualar ediyorsun. Allah'ın merhamet limanına sığınmışsın. Hastalık ne manaları anlatıyor ya. İnsanların merhametini bu kadar celbeden nasıl celbedebiliyor? Demek Allah'ın merhametini celbediyorsun. Allah da onların içine koyuyor. Tavuğun içine koyup civcivini muhafaza ettirdiği gibi. Anlaşıldı değil mi?
Şimdi hastalık Allah'ın isimlerini celbediyor dedim. O yüzden de insanlar etrafında pervane oluyor. Bunu bir de karşı taraftan düşünelim. Pervane olan adamlar tarafından düşünelim. Sizler bir hastaya merhamet duyuyorsanız ve ona hizmet etmeye başlıyorsanız bilin ki Allah'ın esması tecelli etmiş ve Allah sizi istihdam ediyor demektir. Rahim ismi tecelli ediyor ve Ersin'i istihdam ediyor. Yani bir hastaya bakmanın da ne kadar mühim olduğunun sebebini anladın mı? Allah tecelli ettiği için. Seni istihdam ediyor, kullanıyor Allah. Ya ne enteresan dengeler değil mi? Buyurun devam edelim. Hem sen müftehirane hizmet ettiğin ve iltifatlarını kazanmasına çalıştığın zatlar, hastalığın hükmüyle sana merhametkârane hizmetkarlık ettiklerinden Cümleye dikkat. efendilerine efendi oldun. Olayı anladın mı? Normalde bizim efendimiz kim? Annemiz, babamız. Onlara hizmet ediyor muyuz? Ediyoruz. Edecek miyiz? Sonuna kadar edeceğiz. Hastalanınca kim kime hizmet ediyor? Onlar. Efendilerine efendi oldun. Hastalığın seni koyduğu maddi mertebeye bak. Dışarıda bir insanın anne babası ona hizmet etse ayıplarlar ya. Bizim örfümüzde öyle mi? Anne su getir. Hayırdır ya? Elin ayağın yok mu? Kakal diye komşu bile döver o adamı değil mi? Anneye böyle denilir mi? Babaya böyle denilir mi diye. Ama hastalık dedirtiyor. Hastalık ne yapıyor? Cümleye bak cümleye. Efendilerine efendi oldu. Ne kadar enteresan olay değil mi? Buyurun. Hem insanlardaki rikkati cinsiyeyi ve şefkati nev'iyeyi kendine celbettiğinden hiçten çok yardımcı ahbap ve şefkatli dost buldu. Allah Allah. Her birisi etrafında pervane. Normalde konuşarak ikna edemezsin. Tehdit ederek bu işi sağlayamazsın ama merhametlerini celbettiğinden hepsi senin hizmetine koşan insanlar oluyor. Anne baba da dahil mi? Dahil. Bak cümleye bak. Efendilerine efendi oldun. Nefret ediyorum senden. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.